Merhaba, ben Canperk. İsveç'teki ilk hafta sonum bugün. Bu videoyu aslında arkadaşlarımın önerisi üzerine ve istekleri üzerine çekmeye karar verdim. Belki bunu bir kanal şeklinde size sunabilirim ve buradaki deneyimlerimi ve paylaşımlarımı sizinle paylaşıp belki buraya gelmek isteyen, gezmek isteyen, burada yaşamak isteyen diğer insanlara bir nebze olsun yardımcı olmak isterim. Tabii ben de buraya gelmeden önce daha çok video izlemeye çalışmıştım ancak çok fazla video olmadığını fark etmiştim. Muhtemelen siz de benzer fikirlere sahipsinizdir. Sabit şeyleri anlatmayı pek istemiyorum. Ayrıca videoları da tek seferde çekmek planlıyorum. Dolayısıyla çok fazla hazırlık ve hani reklam kokan şeyler yapma taraftarı değilim. Gördüğüm farklı şeyleri sizinle paylaşacağım. Tabii ilk anlarım nasıl geçti? Ben buraya oturma izniyle geldiğim için biraz tabii havaalanından geçişler falan daha kolay oldu. İlk defa İsveç'e valizle falan geldim. Onları bekledim. Bunlar klasik havalimanı hikayeleri. Çıktıktan sonra Stockholm'da yaşıyorum bu arada. Çıktıktan sonra havalimanından şehir merkezine gelmek için 3 farklı yol var. Birincisi taksi tutmak ya da Uber kiralamak. Bir diğeri Flygbusarna adı verilen bir otobüs şirketi var. Onlar biraz daha ucuz fiyatlara tabii şehir merkezine götürüyor. Bir de Arlanda Express adında hızlı tren tadında bir tren var. O da hızlı gidiyor tabii. Yalnız aralarında 4 kat fiyat farkı var, onu söyleyebilirim. İlk geldiğimde buraya tabii kalacağım bir yer falan ayarlamıştı şirketin tarafından. Bir evi diğer arkadaşlarla paylaşıyoruz aynı şirkette çalıştığım. Şirkete gittim ilk önce. Orada bazı sıcak karşılamalar vesaire. Tabii şirket kültürleri bayağı farklı. Bununla alakalı farklı bir zamanda da yine dilerseniz konuşabilirim. Onlar farklı konular. Ama ilk izlenim olarak şunu söyleyebilirim. İsveç vatandaşları ve buranın halkı soğuk görünseler dahi gayet samimi ve yakın arkadaş canlısı davrandıklarını yani tüm samimiyetini söyleyebilirim. Yani cümlem devrik oldu ama onun dışında hava hafta içi bayağı kasvetliydi. Yağmur yağdı bayağı bir. Ancak yağmura insanlar pek aldırmıyor gibi, alışmışlar sanki. Yani yağmur yağıyor, hadi içeri girelim falan tarzında bir davranışları pek yok. Onun dışında bugün hava şansıma çok daha iyi, açık. Ayrıca bugün dolaşırken size birkaç yer daha çekebilirim. Evler böyle genelde alçak katlı, hatta şu an oturduğum bölge 2 katlı evlerden oluşuyor. Hepsinin koca koca bahçeleri var. Türkiye'de, ben Ankara'da yaşıyordum. Orada bu tarz bir şey pek yoktu. Olan yerlerde hani zengin muhiti dediğimiz yerlerdi. Bugün ev aramak için bazı bölgelere gideceğim. Şirketten bir arkadaş bana yardımcı oldu sağ olsun. Bisikletini bana ödünç verecek. Ev aramak istediğim bölgelere bir göz atacağım. Onun dışında doğal güzellik zaten yaşamla iç içe. Bu konuda da şüphesiz laf esirgememek lazım. Gerçekten çok iyi bir havası da var. Suyu musluktan içiyorlar çok ilginç bir şekilde. Tabii neden ilginç? Ankara'da biz pek içemiyorduk. Onun haricinde şunu da aslında söylemek istiyorum. Yani video içeriklerinde burayı tamamen övüp, burayı cennetten kopma bir vatan olarak anlatıp Türkiye'yi kötüleyen tarzda konuşmayacağım tabii ki. Gördüğüm şeyleri anlatacağım. İlk yaşadığım sorun burada neydi onu da söyleyip videoyu aslında bitirebilirim. Çünkü 4-5 günde neler yaşayabilirsin ki sonuçta kısa bir süre. İsveç'te bazı şeyleri hani turist gibi değil de burada oturan birisi gibi kullanmak istiyorsanız, yaşamak istiyorsanız burada şu olmalı. Buraya ait bir person number adı verilen bir kişi numarası adında bir olay var. Eğer o yoksa burada aslında yok gibi bir şeysiniz. Çünkü internet bağlatmak istedim buraya. İnternet maalesef o numara aracılığıyla yapılıyormuş. Aynı TC kimlik numarası gibi düşünebilirsiniz ama o biraz daha farklı. Ondan sonra markete gittim. Markette birkaç bir şey almıştım. Poşet lazım mı dediler. Böyle konfeksiyon gibi bir yerde. Lazım, evet dedim. Üyemiz misiniz dediler. Değilim. Üye olmak ister misiniz? Evet, isterim.
Ne için olacak bu dedim. Eğer üye olursanız bir poşet bedava veriyoruz dediler. Çünkü poşetler orada galiba 3-4 krondu. Tabii 1,5-2 liraya falan denk geliyor Türkiye'de ama fark etmez. Dedim tamam üye olayım. Dediler ki numaranız ne peki? Hani kişi numarası. Dedim yok, o zaman üye yapamayız dediler. Mesela bu kadar mağazadaki ilişkilere bile dahil olabilecek bir şey bu. Tabii bunu nasıl alabilirdim? Mecburen maaş ödemesi, ondan sonra sağlık sigortası, diğer aboneliklerin oluşturulması gibi şeyler için gerekli bu numara. Skatteverket adı verilen bir kurum var burada. Vergi dairesi gibi düşünebilirsiniz ama aynı zamanda bu size bazı vatandaşlık hakları veren numarayı da veriyor. Gittim onun için başvurdum ben ve ailem için. Daha henüz ailem burada değil. Başvuru yaptıktan sonra dediler ki bunun cevabı size 1-2 hafta içerisinde gelecek. O da en erken. Yani 1-2 hafta daha biraz böyle nasıl söylesem Türkçe tabiri biraz daha sefillik çekeceğim diyebilirim ben size. Peki bu süreçte ne yapacağım? Yani etrafı keşfetmeye çalışacağım. Havayı koklayacağım, ne bileyim mahalleleri gezeceğim, nerede yaşayabiliriz, nerede kreş var, nerede sosyal aktiviteler iyi. Hani sonuçta yabancı bir yerde yaşıyorsunuz ve hiçbir şey bilmiyorsunuz. Yalnız başıma yapmak zorunda kalacağım bunu. Sonrasında oraya başvurduğum için bankaya da gidebildim. Bankaya dedim ki ben başvurdum, numaram gelmedi ama banka hesabı açmak istiyorum. Para yatırılacak buraya vesaire. Tamam dediler, açtık. Şirket tabii referans oluyor bunun için. Herkes açmıyorlar. Şu şirkette çalıştığımı beyan ettim. Sonra açtılar, dedim tamam kullanabilir miyim hesabı? Dediler ki hayır kullanamazsın. Ne zaman kullanabilirim? O person number denilen şeyi aldıktan sonra. Tamam dedim. Ki bununla da bitmiyor. Personal number aldıktan sonra bir de ID kart geliyor size. O biraz daha önemli şeyler için kullanıyor, resmi işler için. Ama böyle internet aboneliğidir, işte ev tutmaktır, ne bileyim bazı sitelere üyeliktir. Oralarda kullanacağınız personal number önemli. Ardından diğer bütün resmi işlemler için ise ID number yani Swedish ID number denilen şeyi almam gerekiyor. İlk izlenimlerim bunlar. Tabii ilk zamanlarda çok kimseye erişemeyeceğim ama belki ilerlerde ya da başka bir zamanda bu videoyu izleme şansına sahip olan kişiler olursa, şansı ya da şansıma diyeyim, özür dilerim. Soru sorabilirsiniz, elimden geldiğince cevap vermeye çalışacağım. Bildiğiniz üzere İsveç'le alakalı videolar genelde 10 videodan sonra bitiyor. Talep üzerine ben daha fazlasını çekmeye çalışırım. Başlangıç için söylemek istediklerim bunlar. Daha sonra yine umarım görüşürüz. Hoşça kalın.